Merhaba arkadaşlar, Kırık Leblebi kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlerle geri dönüşüm projesi olarak bluz ve elbisemi, daha önce yapmış olduğum bluz ve elbisemi tek parça elbiseye dönüştürmek istiyorum. Bluzumu öncelikle ikiye katlayıp yan kısımlarını birbirine denk getirerek omuzlarından ve yanlarından iğneleyin ve kollarını birbirine içe takın arkadaşlar. Öndeki gösterdiğim fazlalık, büzgü fazlalığı kalıbımızı bedenimizin üzerine koyarak gördüğünüz gibi 7-8 santim, 9 santim fazlalık vermemiz yeterli arkadaşlar. Sizler de düz kumaşa keserken ön kısmında bu şekilde fazlalık vereceksiniz. Dilerseniz belden, dilerseniz basenden, dilerseniz roba kısmından fırfır yapabilirsiniz. Ben basenden sonra 2 kat yapmayı düşündüm çünkü daha önce bu parça etekti arkadaşlar. Şimdi tek parça haline dönüştürüp elbise olarak giymeyi düşünüyorum. İğnelerimizi çıkartıp kolumuzu çıkartalım arkadaşlar. Basenimizin ölçüsü öndeki büzgü bolluk dahil 60 santim. Buraya bolluk ne kadar vereceğiz arkadaşlar? %40'lık veya 50'lik bir fazlalık vermemiz yeterli. 60 santime %50 verirsek 90 santim olması gerekiyor. Benim eteğimin alt kısmındaki fazlalık ne kadar bir bakalım arkadaşlar. 60 santim burası. 25-26 santim kadar fazlalık var. Yani %40-45'lik bir fazlalık var. Yeterli arkadaşlar. Zaten kumaşım bürümcük, şile bezi. O yüzden çok az bir büzgü vermem yeterli. Buradaki ölçüm kaç? 85 santim. Eteğin alt kısmı kaç olması gerekiyor? %50 verirsek 120-130 olması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki ölçümüz buraya kadar 85. Geri kalan ölçümüz kaç? Arkadaşlar büzgü dağılımı sizler kumaşa keserken ona göre hesaplayın. 37 santim geliyor. Yani arkadaşlar %45-48'lik bir fazlalık var. Yeterli. Ben bunu daha önce diktim. Dantellerimi geçirdim. Şimdi basen kısmına geçireceğim. Onu size yaparken daha önce alt kısmını nasıl yaptığımı burada da siz görmüş olacaksınız. Yaka kısmını daha önce dantelle çevirmiştim. Bluz olarak kullandığımda şimdi oraya fırfır vermeyi düşünüyorum. Kolunun ağzına da dantel diktim. 2 sıra kol ağzı fırfır kısmına ve fırfırın uç kısmına dantel diktim arkadaşlar. Şimdi basen ölçüme göre 60 santime göre alttaki fırfırın büzgüsünü alacağım. Yaka fırfırımı dikmekle başlıyorum. Yaka fırfırımın ölçüsü 5,5 santim. 5,5 santimden 55 santim kadar toplamda kumaşımı kestim. 2 kat yaparsam ince olacak. Ağız kısmından 1,5 santimden zikzak ayarımla hem temizlemiş oluyorum hem de dikmiş oluyorum arkadaşlar. Fırfırımın ağız kısmını 1,5 santimden diktim. Şimdi fırfırının ölçüsünü arkadaşlar 3 santim aralıklarla 1 santim fırfır katları vererek yakamın ölçüsüne göre dikiyorum arkadaşlar. İğneledim fırfırlarımı tek tek. Sizler de ilk başlayanlar için iğneleyebilirsiniz, tel yapabilirsiniz. İlk başlayanlar için arkadaşlar daha sonra elinizle bile katlayarak dikebilirsiniz. Bu şekilde yakamı da tamamladım. Yaka ölçüme göre tam ölçüm arkadaşlar. Şimdi yakamı takarken birbirinin üstüne getirmeyeceğim. Karşılıklı üst üste getireceğim. Yani elimizi üst üste koyar gibi arkadaşlar. Beden sol tarafta, yaka fırfırımız sağ tarafta olacak şekilde 1 santimden üst üste karşılıklı koyarak yakamı dikeceğim arkadaşlar. Yakamın tam ortasını iğneleyerek denk getiriyorum. Yakada biraz bolluk varsa onu da hafif hafif yedirerek dikiyorum. Neden orta işaretlerini alıyoruz?
bolluklar varsa eşit ölçüde yedirmeyi yapalım diye arkadaşlar. Yakamızı bu şekilde zikzak ayarımla dikerek aynı zamanda da temizlemiş oluyorum. Yakamı diktim. Şimdi üzerine danteli yerleştirip danteli dikeceğim. Dantelin uç kısmı yukarı, fırfır kısmına bakıyor arkadaşlar. Birkaç yerden iğneleyip dantelimi kontrolümü yaptım ve yerleştirdim. Uç kısmından dikiyorum arkadaşlar. 1 santimden yine zikzak ayarımla dikiyorum. Aynı zamanda dikiş uçlarını temizlemiş oluyorum. Yakamın arka kısmında 9 santimlik bir açıklık var arkadaşlar. Giyim kolaylıklı olması için. Dantelimin uç kısmında yarım santim bırakarak ikinci bir dikiş daha dikiyorum arkadaşlar. Bir takipçim sormuştu arkadaşlar. Bu elbisenin metrajı ne kadar olacak diye bir tadilat projesinde sormuştu arkadaşlar. 130 boy için 2 metre 30 santim kullanmışım arkadaşlar ben buna. 2,5 metre çok rahatlıkla yeter. Tabii ki boya göre değişir. Benim verdiğim 2,30, 2,5'luk ölçü 1,30, 1,40'lık boylar için. Etek kısmına seyrek makine dikişiyle dikiş çektim arkadaşlar. Elimle büzdürüyorum. Her tarafına dağılım yapmaya gerek yok. Öncelikle bir bakalım 60 santim gelip gelmediğine. Çünkü basen ölçümüz 60 santim arkadaşlar. Yeniden bakıyorum. Biraz daha büzdürüyorum. Şimdi düğümledim ipimin ucunu. Kaçmasın. Şimdi verdiğim büzgüyü her tarafa eşit miktarda dağıtıyorum arkadaşlar. Daha sonra tam ortada ikiye katlayıp ortasından çıtlarımı atıyorum. Yan dikişi çıt attığım yere denk getireceğim arkadaşlar. Şimdi yan dikişimden başlıyorum dikmeye. Çıt attığım yerin birinci kısmını yan dikişi yerleştiriyorum. Diğer çıtlı kısmı diğer yan tarafa gelecek şekilde. Çünkü şile bezi dikerken esneyebilir arkadaşlar. Bu yüzden çıtlı olan yerler şaşmaması lazım. Çıt attığınız yerler yan tarafa gelmesi gerekiyor. Eğer bolluk varsa zaten büzgülü, fırfırlı bir kumaş model. Onu da elinizle çok hafif bir şekilde yedirerek büzgülerinizi güzelce açarak yavaş yavaş dikin. Öncelikle ilk başlayanlar için tel yapabilirsiniz arkadaşlar. Dikişimi diktim. Şimdi kenarlarında zikzak dikişimi çekerek dikiş uçlarımı temizliyorum arkadaşlar. Dantelim 120 santim arkadaşlar. Basen ölçüsüne göre uç kısımlarını birbirine denk getirerek diktim. Yine karşılıklı üst üste koyarak diktim arkadaşlar. Kabalık yapmasın. Dantelimi ikiye katlayarak diğer kısmına iğne ile işaret bıraktım. İşaret bıraktığım yer bir yana, dantelin eklenmiş olduğu diğer yana denk gelecek arkadaşlar. Bu şekilde yerleştireceğiz. Eteğimizi dikerken eteğin iç kısımları dikiş yukarı doğru bakması lazım. Yani sola arkadaşlar. Yaka kısmına bakması lazım. Danteli tam dikişin orta kısmına koyarak dikişimizi yapalım arkadaşlar. Dantelin uç kısmından 1 milimden 2 milim mesafeden dantelimizi dikelim. İğnelediğim yeri tam yan tarafa getirdim arkadaşlar. Altta da yarım santimlik 1 santimlik bolluk varsa yine dantel üstte beden altta olarak eşit aralıklarla yedirerek dikebilirsiniz. Bu yedirmeleri zamanla artık siz de
dikiş diktikçe tecrübe edinerek iğnelemeden, tel yapmadan makinenin altında yapabilirsiniz. Yan dikişi elinizle tuttuğunuz zaman aradaki bolluğu sol elinizle hafif hafif makinenin altında vererek dikebilirsiniz. İçerideki dikiş payı sol yaka kısmına bakacak arkadaşlar. Fırfırlı modellerde her zaman yukarı bakması lazım. Aşağıya bakarsa fırfırda çirkin ve kaba bir görünüm olur arkadaşlar. Yukarı verirseniz daha ince görünüm sağlar. Şimdi yakam için arkaya da giyim rahatlığı sağlamak için arkadaşlar birit yaptım, bir adet. Biriti çevirdim. Dantelimin arasına yerleştirdim ve arka kısmına düğme biriti olarak dikiyorum. Bu şekilde biritimiz de tamamlandı. Şimdi ütümüzü yaparken arkadaşlar, son ütü yaparken öncelikle yan dikişleri ütülememiz gerekiyor. Kıyafetimiz daha önce giyildiği için son ütüsü yapılmıştı. Öncelikle yine her zaman yıkasanız bile kıyafetle yıkadıktan sonra da ütü yaparken öncelikle kol altından başlayın. Danteli uç kısımlarını, fırfır kısımlarını, ütünün burnunu içe gelecek şekilde ütülerseniz yakamın kollarımın uç kısımlarında da dantellerim mevcut arkadaşlar. Daha önce yapmıştım ve bilek kısmına lastik geçirdim. Kolumuzun alt kısmından yerleştirirken elimizi içeri takarak parmaklarımızı içeride açarak alttaki bolluğu giderelim. Ütü yapma şeklini arkadaşlar bu şekilde yaparsanız ütü yapmayı sizler de seversiniz. Öncelikle koldan başlarsanız diğer yerleri ütülerken kol fazla buruşmaz. Bedenden başlarsanız beden çabuk buruşur arkadaşlar. Öncelikle koldan başlayın. Daha sonra bedenle devam edin. Yakamızdaki büzgü yerlerini, yakadaki dikiş yerlerini, basendeki dantelin üst kısımdaki diktiğimiz yerleri yeniden ütüleyelim arkadaşlar. Etek alt kısmımızdaki dantelimizi ütüleyerek ütümüzü tamamlayalım. Yan dikişleri ütülerken dikişlerin dönüm noktası arkaya bakması gerekiyor arkadaşlar. Kolda da aynı şekilde. Dikişler her zaman arka tarafa bakmalı. Pens varsa arkada, pensler de ütülerken içte yana doğru bakmalı arkadaşlar. Ön tarafa gelirse çirkin bir görünüm olur. Arka tarafa bakarsa dikişin görünümü daha hoş olur arkadaşlar. Dikişimiz her zaman yanlarda arkaya bak. Dantelimiz pamuklu arkadaşlar. Yıkarken ben bunu sıkılmış vaziyette kurutacağım ve öyle asacağım. Bu şekilde daha güzel, büzgüsü daha bol görünmüş olacak. Ve artık elbisemiz bitti ve giyelim şimdi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.